Merhaba arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra yine sizlerle birlikte video çekiyoruz. Bugünkü videomuzda bundan tam bir sene önce almış olduğum Monster Abra A7 versiyon 11.1'i ilk defa açacağız. Bakıma hiç göndermedim, gönderme gereğinde de bulunmadım. Bununla ilgili olarak sıcaklık değerlerim çok iyiydi. Tozlu ortamda kullanmadım gerçi ama günlük en az 3 saat kullandığım bir bilgisayardı bir sene boyunca. Bugün bu bilgisayarı açacağız ve hepsi burada da indirimden aldığım Lexar marka 16 GB RAM'imizi takıp bir performans kontrolü yapacağız. Aynı zamanda bir sene içerisinde bilgisayarımızın içinin ne hale geldiğini görüntüleyeceğiz. Evet arkadaşlar, RAM'imizi kenara aldık. Tornavidamızı aldık elimize. Şimdi bilgisayarımızın vidalarını açacağız. Herhangi bir çizilme olmaması adına altına bezimizi serdik ve vidalarımızı sökmeye başlıyoruz. Evet arkadaşlar, vidalarımızı söktük ve şu kenardan tırnağımızın ucuyla veya herhangi bir kartla şöyle geçirerek kilitlerini attırıyoruz. Evet, kasamızın üst kapağını çıkardık. Üst kapağını çıkardıktan sonra şöyle kenara koyalım. Kenara koyduktan sonra ilk etapta burada görmüş olduğunuz bataryanın pinlerini çıkarmamız gerekiyor arkadaşlar. Ki bir elektrik yüklemesi, statik elektrikten dolayı, enerjilenmeden dolayı bir yerde kısa devre yaşamamamız için bunu çıkartmamız gerekiyor. Evet, bataryamızı çıkardık. Bataryamızı çıkardıktan sonra fanlarımızı size göstereceğim. Bir senelik kullanım sonunda nasıl göründüğünü görmeniz açısından şöyle fanlarımız bu şekilde bir senelik kullanım sonucunda bayağı tozlanmış görünüyor. Performans açısından bir sorun yaşatmadı açıkçası ama şöyle gösterebilirim sizlere daha detaylı olarak. Şimdi RAM'lerimiz burada. RAM slotumuzun biri boş. Diğerinde de adeta 8 GB RAM var. 2666 MHz. CL19 kas hızına sahip. Gecikmesine sahip. Ben bunu zaten bilgisayarımda daha önce kanalımda yayınladığım Ayda 64 programıyla da nasıl bakılacağını göstermiştim. Şimdi RAM'imizi kutusundan çıkaralım. Gayet uygunu aldım bu arada ben de bunu. RAM'i alırken mümkün olduğunca iletken kısımlara dokunmuyoruz ve takarken soket kısmının, çentik kısmının daha doğrusu görmüş olduğunuz çentik kısmının direkt araya denk gelmesine dikkat ediyoruz. Çapraz şekilde yerleştiriyoruz ve bastırıyoruz. Bu kadar. RAM'imizi takmış olduk. Bilgisayarın iç kısmından bahsedecek olursam eğer sizlere, şu kısımda 480 GB Adata 630 SSD bulunmakta. Şunlar zaten fanlarımız, soğutma kanallarımız, RAM'lerimiz, bataryamız, işlemcimiz, ekran kartımız hepsi burada zaten. Şimdi fanlarımızı temizleyip ondan sonra montajımıza devam edelim ve bilgisayarımızı kapatıp
nasıl göründüğüne bakalım. Evet arkadaşlar, küçük bir fırçayla temizliğimizi de yaptık. Fanlarımızı da temizledik. Şimdi bataryamızın pinini dikkatlice geri takalım. Şöyle iyice oturduğundan emin oluyoruz. Diğer kablolarımızı zaten elemedik. Bu arada M2 MMM girişlerimiz de şu kısımlar oluyor arkadaşlar. Az önceki kısımda onları söylemeyi unuttum. Onları da göstermiş olayım sizlere. Şimdi artık kapağımızı kapatabiliriz. RAM'imizi taktık. Şöyle göstereyim tekrardan. 16 GB. Artı 8 GB da zaten kendinden vardı. Şu an 24 GB bilgisayarımız RAM'e sahip oldu. Şimdi kapağımızı aynı şekilde tekrar geri kapatıyoruz. Bu arada şu kısımları silmeyi unutmuşuz. Şuraları da silelim. Islak mendille silebilirsiniz. Çok bir sorun arz etmeyecektir. Şöyle yaparsak. Bu arada ben bilgisayarı bir sene boyunca hiçbir şekilde ne standla ne de soğutucuyla kullandım. Ona rağmen bence gayet temiz kalmış içi. Şöyle kapatacağız şimdi. Biraz bastırdığınız zaman kenarlardan zaten kendisi yerini buluyor. Şu şekilde. Şimdi vidalarımızı takalım. Evet. RAM takma işlemimizi gerçekleştirdik. Fanımızda oluşan kiri temizledik. Şimdi bilgisayarımızı açıp denemelere geçebiliriz. Evet arkadaşlar, bilgisayarımızı açtık. RAM'imizi taktık, temizliğimizi yaptık. Tekrardan bilgisayarımızı kapatıp Windows'umuzu açtık. Şimdi kontrolümüzü yapalım. Öncelikle Ayda 64 Extreme programını açalım. Daha önceki videolarımda bunun nasıl kullanılacağına dair bilgiler vermiştim. Oradan açıp izleyerek siz de kullanabilirsiniz. Bilgisayarınız hakkında detaylı bilgiler edinebilirsiniz. Şimdi buradan anakarta gelelim. Şu an güncellemesin. Chipset'e geliyoruz. Kuzey Köprüsü'nde bizim burada size kısaca bilgi vermiş olayım. Burada anakartının ne kadar RAM desteklediğini görebilirsiniz. Bu bilgisayarımız maksimum donanımsal olarak 64 GB RAM'e kadar destekliyor arkadaşlar. Buradan görebilirsiniz. Şimdi taktığımız RAM'ler, 2 yuva var RAM'lerimizde. Bir yuvada 8 GB, diğer yuvada ise 16 GB RAM'imiz var. Toplamda 24 GB. Bunu şuraya DXDiag yazıp girerekten, yani bu komutu DXDiag Direct Dialog komutunu çalıştırarak da girip görebilirsiniz. Toplam belleğimiz gördüğünüz gibi 24.576, yani 24 GB olarak görünüyor. Bir sorun yaşamadık. Gayet de uygun aldım. Bundan sonrasında artık denemelerimizi yapacağım ve ona göre de YouTube kanalımda paylaşacağım. Bunlara ek olarak SPD'ye basıp buradan direkt görebilirsiniz. Lexar ve Adata RAM'imizin özelliklerini buradan görüntüleyebilirsiniz. İşte 2020'nin 38. haftasında üretilmiş 16 GB SODIMM olarak geçiyor. DDR4 2666 MHz gibi birimleri de görebilirsiniz. İşlerim dolayısıyla epeydir video çekemedim. İnşallah bundan sonra güzel videolarla karşınızda olacağım. Şimdilik görüşmek üzere.